"Aa, sen rap yapıyormuşsun" dedi ve sonra benimle konuşmayı kesmişti. Hem erkeksi oluyoruz, lezbiyen diyorsunuz. Erkeksi olmuyoruz, bu rap mi diyorsunuz? Ne olmamızı istiyorsunuz? Yani hiçbir şekilde Türkçe rap dinleyicisine yaranamıyoruz. Duygularımla çok oynandı benim. Çıktım, organizatör yok. Adam kaçmış. Selamlar arkadaşlar. Bugün neden bahsedeceğiz? Türkiye'de kadın MC olmaktan bahsedeceğiz. Bilmiyorum, yeterince rapçi olmuş muyum? Bakın bugün bol giyindim. Bol giyim sizce de çok pahalı değil mi? Çocukluktan beri ben bu hip hop kültürünün içinde olduğum için çocuk style. Ben geldim, sorunları bitirip ben geldim, sonları yitirip ben geldim işte, ben geldim. Hatta hip hop kültürünün içinde kavrulduğum için hani bedenimizden daha büyük bir şeye bu kadar çok para vermek gerçekten bazen beni sorgulatıyor. Dolayısıyla normal giyinen bir insanım. Benim için ve ben rap yaptığım için sadece sözler, akış, bunlar önemli. Dinlediğim şarkıların bana haz vermesi önemli. Onun dışındaki diğer ayrıntılara çok fazla takılmıyorum. Ama mesela profesyonel bir şey ortaya çıkacaksa bir ruhu yansıtmak için bir stil oluşturmak da önemli diye düşünüyorum. Ben böyle 4 sene önce falan bana deselerdi ki sen böyle bir video çekeceksin ya da 5 sene önce, 6 sene önce, gerçekten çok şaşırırdım. Çünkü hiçbir zaman böyle kameranın karşısına geçip özgüvenle konuşabilen bir insan olmadım. Çok küçük yaşlardan beri takip eden insanlar biliyordur ki benim bir röportajım var. Orada hiç konuşamıyorum neredeyse. Basitinden işte kız güzel diye dinliyorlar. İşte kızdan MC mi olurmuş falan gibi yorumlar geliyor. O yüzden çok zor. Sürekli böyle yapıyorum. Sesimi inceltiyorum. Böyle şirin olmaya çalışıyorum. Tabii ergen olduğumuz zamanlar. Ama bir yandan da bunlar bana böyle hatıra olarak kaldığı için iyi hissediyorum. Çünkü kendi gelişimimi görebiliyorum. Ve sizin önünüzde bir şeyler olduğu için de şeffaf hissediyorum. Cringe olarak yorumlasam da bazı çalışmalarımı geçmişte yine de bana bir ders niteliğinde olduğu için onları kabul edip o şekilde yoluma devam ediyorum. Kısaca açıklayayım. Kadın MC nedir? Kadın MC hip hop kültürünün içinde rap yapan kadın, fakat sözlerine baktığınızda birazcık daha popülerlikten uzak. İşte protest olabilir, sistem eleştirisi yapan ve bunları duygularıyla harmanlayıp ortaya çıkaran kişi diyebiliriz. Hem popüler de yapabilir, hem sistem eleştirisi de yapabilir. Bu onu MC'likten çıkarır mı bilmiyorum. Ama bununla ilgili çok güzel böyle hip hop kültürüyle ilgili bilgilenmek isterseniz bilgilendirici videolar var. Onları izleyebilirsiniz. Ben bilirkişi değilim. Benim hip hop bilgim o kadar ileride de değil. Aşağı yorumlar yazarsanız ben de sizinle beraber öğrenebilirim. Her neyse, toparlayayım. Kendi yaşadığım deneyimlerden, çünkü yaklaşık 13-14 yaşından beri bu kültürün içinde olduğum, söz yazdığım ve ürettiğim ve o yaşlardan beri internete yüklediğim için YouTube, bu benim başlamam çok erkendi ve o zamanlardan beri sürekli bazı yorumlara, ithamlara, insanlara, şirketlere maruz kaldığım için kendi yaşadığım deneyimleri sizinle paylaşmak istiyorum. Çünkü hala Türkiye'de kadın MC sayısı, aslında dünyada kadın MC sayısı çok fazla değil. O yüzden belki sizler de bir şeyler çıkarabilirsiniz. Eğer hip hop kültürüne ilginiz varsa, söz yazıyorum, ben böyle bir kariyer düşünüyorum, acaba nasıl olur diyorsanız, belki benim yaşadıklarım olaylardan kendinize bir ders çıkarabilirsiniz ya da bir yol çıkarabilirsiniz ya da ona göre gardınızı alabilirsiniz. Eleştireceğim çok fazla şey var bu arada. Kendi kendime çok fazla sorguladığım olgu var. Çünkü biliyorsunuz ki ben 3 sene ara verdim ve bu ara verdiğim dönemde birazcık soğumuştum açıkçası. Soğuduğum için ara verdim. Çünkü gerçekten bir süre sonra o üstünüze binen ağır yorumlar, yani bunu nasıl açıklayabilirim bilmiyorum. Yani Türkiye'de kadın olmak yeterince zor bir şeyken bir de kadın MC olmak çok daha zor. Hatta dünyada kadın olmak bu kadar zor bir şeyken daha çok erkeklerin uğraşmış olduğu bir işle
uğraşmak ve bundan kariyer yapmaya çalışmak ve insanlara sürekli kendinizi ifade etmek zorunda kalmak bir süre sonra sizi çok yoruyor. Bu nedenle ben de her şeyden kaçıp uzaklaştım. Bilmeyenleriniz varsa çok uzun süre seyahat ettim. Yeni diller öğrenmeye çalıştım. Başka şeyler yaptım. Yani dikkatimi dağıtacak başka şeyler yaptım. Ama bu süreçte yeteneğim körelmesin diye yine yazmaya devam ediyordum. Bazı şeyleri ben böyle kafamda sıraladım. Bunlar hakkında yorum yaparak ilerleyeceğim. Birincisi kadın MC dinlememciler. Kadın MC kesinlikle dinlemeyen bir kitle var. Çünkü onlara göre hip hop tok sesle okunması gereken bir şey ve kadınların sesi de hafif tiz kaçtığı için onlara, bütün kadınları için söylemiyorum ama çoğunlukla birazcık daha tiz bir ses tonumuz olduğu için ben kadın MC'yi dinlemem, benim kulağımı tırmalıyor, işte sevmiyorum falancılar. Şimdi şöyle bir şey, hiçbir müzik türünde bu tarz bir ayrım yokken neden böyle bir ayrım var? Kaldı ki yani böyle bir pop şarkısı kadar hani böyle yükselmeniz, işte alçalmanız gerekmiyor bence. Bana çok saçma geliyor bu. Yani kadın MC dinlemem. Bence ayrımcılık, yani bence dinlemelisin. Çünkü demek ki bu demektir ki sen sözden çok sese odaklanıyorsun. Benim için mesela evet, ses çok tırmalayıcı değilse o kadar önemli değil ama anlattığı şey çok daha önemli. Bir YouTube videosu izlerken de öyle. Mesela bir kişinin peltek konuşması ya da ne bileyim ses tonunun garip olması benim için çok önemli değil. Ben anlattığı şeye bakarım. Bana ne veriyor? Bana ne anlatıyor? Bu şarkı için de geçerli. Her sesi güzel olan insan şarkı söyleyecek diye bir şey yok. Şarkı söylemeyi seviyorsa söyleyebilir. Ben bunda bir sakınca görmüyorum. Bu şekilde de itham edilmesi bana çok kabaca geliyor. Yani direkt ben kadın MC'yi dinlemiyorum. Bir dinle bence. Diğer şey ise kadın MC'ler lezbiyen midir? Şöyle bir şey, bu bir cinsel yönelim olarak nitelendirdiğimiz bir şeyse herkesin özgürlüğünde olan bir şey ama tüm kadın MC'ler lezbiyendir kesinlikle diyemeyiz. Çünkü yani bu nasıl bir algı ya? Hani bunu benim kafam gerçekten almıyor. Hani buna nasıl bu şekilde hüküm giydirebiliyorsunuz? Erkek gibi giyindiğimiz için işte erkeksi lezbiyen bunlar, işte rap yapıyor falan. Bu arada şeyi anlatayım ben size. Ben lisedeydim. İşte bir tane hoşlandığım çocuk vardı. Aynı serviste gidiyorduk falan böyle. O zamanlar da böyle yeni stüdyo kayıtları yaptığım zamanlar, işte böyle sınıflarda şarkım açılıyor falan, böyle okulda birazcık popüler olmuşum. Çocukla mesajlaşmaya falan başladık. Çocuk benden üst sınıftaydı. Sonra çocuk, sen rap yapıyormuşsun dedi ve sonra benimle konuşmayı kesmişti. Neden benimle konuşmadın? Şimdi çok pişmandır, ben eminim de. Bunun mantığı ne? Rockçı mısın yoksa? Bir arada rock rap savaşları falan vardı. Kadın MC'leri dinlememcilere karşılık olarak bir de şöyle bir tayfa var. Aslında bunlar birbirinin zıttı ama her ikisi de bana göre kötü şeyler. Bu diğer şey ise kadın MC olduğu için onu dinleyenler. Yani şarkı kötüyse bile, gerçekten kötü bir şarkıysa bile sırf kadın MC'lere destek vermek adına o şarkının paylaşılıp o kişinin yükseltilmesi ya da ne bileyim kadın MC'lere ihtiyacımız var abi, o kişinin gelişmesini önleyecek bir yol kat edilmesi. Yani bu da çok yanlış bence. Hani her ikisinin de bir ortasını bulamıyoruz. Hani tamam, diğer taraf cinsiyetçi ama bu tarafta profesyonelliği engelleyen bir şey. Hani dolayısıyla bunun da düzeltilmesi gerektiğini düşünüyorum. Diğer kadın MC'ler adına konuşmuyorum. Genel olarak konuşmuyorum. Dediğim gibi kendi gözlemlediğim şeyleri kendim yorumluyorum. Şarkı kötüyse bunu neden kötü olduğunun gerekçelerini ona sunarak o kişinin daha iyi bir şekilde gelişmesini sağlayabiliriz. Bir diğer olguysa sürekli cinsiyetçi yorumlara maruz kalmamız ve eril bir dilin kullanılması. Bu hip hop şarkılarda çok fazla olan bir şey. Bunu kullanan kadın MC'lerimiz de var. Ben ergenlik zamanımda çok küfürlü
şarkılar yaptığım zamanlar oldu ya da küfürlü konuştuğum, işte hiçbir şey takmadığım zamanlar oldu ama bu zamanla törpülenebilecek bir şey ve dolayısıyla şu anda çok genç jenerasyonda olan ve rap yapan kadın arkadaşlarıma diyorum ki bir küfürlü söz yazmadan önce birazcık daha düşünün. Küfür etmeyin demiyorum. Gerçekten hak ediyorsa edebilirsiniz. Ama hani ettiğiniz küfürün de bir tarzı olsun. Yani nasıl desem, klasik eril küfürlerden kaçınarak çok yaratıcı küfürler, çok daha ağır sözler yazabilirsiniz bence. Ben de elimden geldiğince eril dilden kaçmaya çalışıyorum. Çok zor olsa da, çünkü dilimize artık pelesenk olmuş bazı şeyler. Bunları böyle bir yazıyorsun, orada çok güzel uyuyor mesela o küfür. Onu yazmak istiyorsun ama mesela ben şu anda 26 yaşındayım. Düşünüyorum acaba gerçekten yazmalı mıyım diye. Ergenken öyle değildi. Ergenken Allah ne verdiyse yazıyorduk yani. Ama şimdi böyle birazcık daha olmaya başladım. Araştırıp okuduktan sonra, işte feminist olduktan sonra ve hani bazı şeyleri aklım daha iyi erdikten sonra gerçekten buna değecek mi diye de düşünüyorum. Bir diğer şey ise kadın MC'lere sürekli nakarat okutmaya çalışılması. Bunu neden yapıyorsunuz? Buna sadece ben mi maruz kalıyorum, yoksa diğer kadın MC arkadaşlarım da buna maruz kalıyorlar mı bilmiyorum. Ama bize verse vermiyorlar. Yani bizimle düet yapmak istiyorlar ama bize verse vermiyorlar genellikle. Herkesi, tabii bütün erkek MC'leri bunun içine katmıyorum. Fakat kadın MC denilince bence hip hop janrasının içinde, yani hip hop kültürünün içinde üreten diğer kadın vokallerle bizi karıştırıyor olabilirler. Ve iyi araştırmadıkları için bu bazen bana çok komik ve bazen çok sinirlenebiliyorum. Yani benimle düet yapmak istiyor. Tamam, nakaratını okurum ama bana bir verse ver. Son zamanlarda bu birazcık daha azaldı ama çocukluktan beri bunlara maruz kaldığım için nakarata girsene, feat atak mı? Bence bu nakarat olayını bir çözelim arkadaşlar. Ha bir de şöyle bir şey var. Tüm kadın MC'leri birbirlerine benzetiyorlar. Yani ben diğer müzik dallarında hiç böyle bir şey görmedim. Ama mesela sürekli maruz kaldığımız birilerine benzetme olayı var. Yani YouTube yorumlarına girin diğer kadın MC arkadaşlarımıza. Şu şuna benziyor, bu buna benziyor. Şu şunun aynısı. Şöyle böyle, hani biz hepimiz birbirimizden farklıyız. Hepimiz bambaşka renkleriz. Hepimizin sözleri, yaşadıkları, her şey çok farklı. Siz bizi aynı kefeye koymaya çalıştığınızda bu çok cahilce geliyor bana. Yani demek ki siz tüm dikkatinizi vererek şarkıyı ya dinlemiyorsunuz ya da birilerini birilerine benzeterek bu şekilde o kişiyi demotive ettiğinizi belirtmek isterim. Yani o kişinin hem gelişmesini engelleyen bir şey, hem de demek ki siz, bilmiyorum, başka yerinizde mi dinliyor? Bir de şey var, Mirzacı tayfa. Ne zaman bir kadın MC çıksa, bu benim tespitim, yanılıyorsam söyleyin, yeni çıksa yani, bir yorum göreceksiniz sevgili kadın MC arkadaşlarım. O yorumda şöyle yazacak: ah nerede o Mirza? Bu arada Mirza'yı severim, yanlış anlaşılmasın, ama şu anda sanırım üretmiyor. Keşke üretse ama bu benim, yani daha doğrusu benim jenerasyonumda rap yapan diğer kadın rapçi ya da kadın MC arkadaşlarımın maruz kaldığı bir şey. Biz bir şey üretip koyuyoruz. Altına şu yorum mutlaka gelir: ah nerede o Mirza? Ah Mirza ah. Şu halleri bir görseydin. Bir de şey var. Rapçilerle düet yapan herkese kadın MC denmesi. Şimdi bu çok yanlış zaten. Çünkü rapçilerle düet yapan herkes kadın MC değildir. Şöyle ki, dediğim gibi hep bu bilgisizlikten kaynaklanan bir şey. Kadın MC, kadın rapçi, kadın vokaller hepsi çok farklı. Yani bir R&B kadın vokali de hip hop kültürünün içindedir. Ama bir kadın MC değildir. Dolayısıyla daha çok R&B ya da trap
kadın vokalleri görüyoruz. Bu arada çok çok iyiler var. Yani dinlemediyseniz dinleyin. Çok başarılı kadın vokallerimiz var hip hop kültürünün içinde. Sadece bu ismin onlara verilmesinin yanlış olduğunu dile getirmek istedim. Türkiye'deki Türkçe rap dinleyicileri hani bu anlamda birazcık daha bence bilinçlenirsek çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Hem onları da bence kendi alanında değerlendirmek açısından çok iyi olur. Kadın MC yetenekli olsa bile bir yere geldiyse eğer, yani rap müzikten ürettiği parçalardan para kazanıyorsa eğer, onun arkasında bir erkeğin olduğu düşünülmesi ya da bir erkeği basamak olarak kullanmasını savunan bir tayfa var. Yani şu olmasaydı o zaten olmazdı. O onun sayesinde o oldu gibi bir şey var. Hani bu şöyle olabilir, bakın. İnsanlar zaten arkadaşlardır ve beraber müzik yapıyorlardır ve hiçlikten çok iyi yerlere beraber gelmişlerdir. Bu demek değil ki kadın onu basamak olarak kullandı. Adam zaten çok yeteneklidir. O kızı keşfetmiştir. Kız da zaten çok yeteneklidir. O kız bir yere gelmiştir. Bu da değildir. Şimdi bunu eleştirmenin birçok yolu var. Hiçbir zaman onların içinde olmadan gerçekleri bilemeyiz. Benim kendi bildiğim gerçekler var. Kendi çevremden bildiğim, duyduğum, bizzat gördüğüm çok fazla şey var. Bunları bu yorumun dışında tutabilirim. Dediğim gibi her gördüğünüz başarılı kadın rapçi ya da kadın MC illa birilerini basamak olarak kullanarak bir yere geldi değil. Zaten yetenekli olan ve şansı iyi giden bir sürü kadın MC var. Dolayısıyla bu konuda bence çok fazla yorum yapmayın. Kaldı ki niye bunu kadın MC diye ayırıyorsunuz ki? Erkek MC'lerde de aynı şey var. Yani biri birinin yanına, grubuna giriyor. Ondan sonra onunla bir düet yapıyor. Sonra onun hayranları onu da dinliyor. Yani bunu niye kadın erkek diye ayırıyorsunuz ki? Kadının zaten aşırı derecede küçümsendiği bir dünyadayız ve biz bir başkaldırı olarak yapıyoruz bu müziği. Sultana zamanında Kuşu Kalkmaz diye bir şarkı yaptı ve insanlar onu aforoz ettiler. Neden? Çünkü buna açık değillerdi. Bir kadın rapçi ya da kadın MC istediğini yazmakta, ifade etmekte özgürdür. Dolayısıyla bunu bir sanat olarak nitelendirip de hiç hip hop gibi değil bu falan filan diye böyle saçma sapan yorumlar yaparsanız hem çok yönlülüğü ortadan kaldırmış olursunuz. Bu demektir ki siz hep böyle bakacaksınız ve hep böyle göreceksiniz. Dolayısıyla birazcık şu çakralarınızı açın. Şöyle çakralarınızı açmanız gerekiyor ve birazcık daha geniş bir çerçeveden bakmanız gerekiyor bence. Bir diğer şey ise yetenekli kadın MC'lerin arasında bir dayanışma olmaması. Aksine birbirlerine düşman kesilmeleri, bu birazcık da dinleyicilerin sanatçıyı gazlayıp da o forma sokmasından kaynaklanıyor. Dolayısıyla ben diyorum ki kadın MC arkadaşlarıma, kimsenin gazına gelmeyin. Yolunuza bakın. Bu arada tüm kadın MC'ler arkadaş olmak zorunda da değiller. Şimdi şöyle bir şey var. Evet, kadın MC'ler olarak azınlığız. Bir dayanışma olmak zorunda. Ama ben özel hayatımda o kişinin bana uygun olduğunu düşünmüyorsam o kişiyle düet yapmak ya da o kişiyle arkadaş olmak durumunda da değilim. Algı yanılması var bence ve bu belli bir olgunluğa eriştikten sonra bence olabilecek bir şey. Çok fazla el kol kullanıyorum ya. Bu arada kesinlikle ben desteklemeleri gerekiyor. Yani ben elimden geldiğince yetenekli bulduğum kişileri işte Instagram'da takip ediyorum. Mesaj atıyorum onlara. Sevdiğim parçalarını paylaşıyorum. Bu konu çok hassas bir konu. Çok fazla her yere çekilebilecek bir konu. Sadece bu konuyu ben kadın MC olarak değil de bir kadın olarak aslında nitelendirebilirim. Çünkü bu durum, hangi meslek grubunda çalışıyorsanız çalışın, dünyanın hangi yerinde yaşıyorsanız yaşayın, başınıza gelebilecek bir şey. Çok acı, çok ilkel bir konu gerçekten. Beatmaker'ların, prodüktörlerin, rapçilerin ya da diğer erkek MC'lerin sizden başka türlü yararlanmak istemesi. Yararlanmak istiyorumu açıklamayacağım. Siz zaten ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Bu çok acı bir şey. Bu çok utanç verici bir şey. Ve bu cesareti nereden aldığınızı hiç bilmiyorum ama bu benim
birden fazla kez maruz kaldığım bir şey olduğu için akıl almaz bir şey. Hani bu gerçekten çok kötü bir şey. O yüzden en azından bence öncesinde bir niyetinizi belli edin. Sonra biz reddedince bizi karalamaya çalışmayın. Hani doğrusu bunu bana yapan kişi utancından hiçbir şey yapamadı da bana. Sözün bittiği nokta ne diyebilirim yani? Bir de şöyle bir şey var. Türkiye'de kadın MC'lerin erkeksi olması gerektiğine dair bir ön yargı var. Hem erkeksi oluyoruz, lezbiyen diyorsunuz. Erkeksi olmuyoruz, bu rap mi diyorsunuz? Ne olmamızı istiyorsunuz? Yani hiçbir şekilde Türkçe rap dinleyicisine yaranamıyoruz. Diğer ülkelerde, Amerika'da bu durumun aşıldığının farkındayım. Hatta Güney Kore'de de bunun aşıldığının farkındayım. Çünkü çok fazla böyle nasıl desem çok seksi, böyle çok cesur kadın rapçiler falan var. Ben kadın MC olduğum için hani hiçbir zaman böyle ne bileyim para, seks ya da cinselliğimi kullanarak yaptığım şarkılar yok benim ama olabilirdi. Yani bu da beni hip hop kültürü içinde barındırırdı gayet. Hani dışına da çıkarmazdı. Ama Türkiye'nin bu konuda zaten birazcık daha kapalı görüşlü olduğunu biliyoruz. Hani Türkiye'nin bunu kaldırıp kaldıramayacağını bilmiyoruz. Ama bu demek değil ki hepimiz erkeksi olacağız, erkek gibi giyineceğiz falan. Ben çok iyi hatırlıyorum. Hatta görüntüsünü koyarım buraya. Biz 2013 müydü? Yani seneler önce sahneye çıkmıştım. O zamanlar da böyle senede bir falan sahneye çıkıyorduk yani. Sürprizim, özür dilerim. Aynen sürprizim. Şimdi buraya 2 tane çılgın, yetenekli bayan MC çağıracağım. Onlar oradalar. Ya üf! Hey dostum, hiç bayan MC'yim, farkındasın. Ezgi ve Zeynep için kocaman bir alkış. Ömrün çok kısa. Bakma vaktin başlasın. Keyiflerin uğurlasın. Durdurma, bak seni. Ne yapacağım kurmasın. Zorcu musun? Belki kolay yolda kızı Harpiye ile beraber. Orada ben dans ediyorum sahnede. Ve insanlar bana garip garip bakıyorlar. Hani o bakışları hayatım boyunca unutamam. Yaptığım şey dans etmek. Çünkü benden başka kimse de dans etmiyordu sahnede. Yani anlayamamıştım o bakışları, insanların o böyle cahilliğini bir yorumlayamamıştım falan. Bu kız ne yapıyor ya falan demişlerdi. Ne var? Dans edemez miyim? İstersem etek giyinirim, istersem elbise giyinirim, istersem göbek atarım. Ne yaparsam yaparım. Şarkı benim şarkım değil mi? İstediğim gibi dans da ederim. İstediğim her şeyi yaparım. Bu arada kedi sesli kadın MC'ler vardır. Neden olmasın? Hepimiz sert mi söyleyeceğiz? Hepimiz böyle sert mi konuşacağız, edeceğiz? İstersek sesimizi incelterek söyleriz. İstersek kalınlaştırarak söyleriz. İlla bizden bir sert duruş beklemenize gerek yok. Çünkü bu bizim sanatımız. İstediğimiz gibi icra ederiz. Beğenmiyorsanız da dinlemeyin arkadaşlar. Bu kadar basit. Yıllar önce biliyorsunuz ki Almanya'dan gelen bir ekip burada Kas TV diye bir oluşum yaptılar ve yetenekli gördükleri kişilere one shot klip çektiler. O dönemde Ezgi yani Harpiye'ye ve bana da Türkiye'den kadın MC olarak video klip çekmişlerdi. Böyle one shot çok kısa bir şeydi. Ben o zamanlar kaç yaşındayım? 18 yaşında falandım. Harpiye de çok küçüktü. İşte 15 yaşında falandı. Biz o klibi çektik falan. Klip yüklendi. Hatta çok güzel bir izlenme aldı o döneme göre. 200.000 kişi falan izlemişti sanırım. Klipler kaldırıldı bu arada ama hatırlayanlar bilir. Orada bana dislike saldırısı düzenlendi. Hiç anlamamıştım. Ve bu tespit edildiğinde videoyu yükleyen kişilerle falan da konuştum. Benim videoma dislike saldırısı düzenlendi arkadaşlar. Ve ben gerçekten şoka girmiştim. Hani bu demektir ki ben gerçekten çok zorlanacağım ve bu gitgide büyüyecek ve benim çok fazla haterım olacak. Ne yapacağımı bilmiyordum. 18-19 yaşında bir kızcağızsın ve hani böyle bir şeyle karşılaşıyorsun. Hani böyle hani dislike saldırısı yapmışlar ama dislike'la like'lar hemen hemen aynı. Hani ikiye bölünmüş falan.
beni savunan çok fazla insan var yorumlarda. Ama böyle karalayan da çok fazla insan. Öyle yorumlar geliyor ki ya bu bahsettiği kişi ben miyim falan diye böyle okuyordum. Bir de bir ailem var, akrabalarım var. Sonuçta bu müzikle uğraştığımı görüyorlar ama o yorumları gördüklerinde çok utanç verici ve çok kötü bir şey. Ben kendimden asla utanmıyorum. Yaptığım işten de utanmadım. Yanlış bir şey mi yaptım ama insanlar o kadar çok dar görüşlüler ki ve o kadar çok yeniliğe açık değiller ki işte böyle bir şey yaptılar bana. Başka bir saldırıda o zamanlar hip hop internet radyoları vardı. Hangi radyoydu hatırlamıyorum. Çünkü ben bir sürü radyoya konuk olarak katılmıştım o dönemlerde. O da arkadaşım çok iyi bilir. O işte radyo yayını yapan arkadaş Gizem dedi. Radyo yayınına saldırı düzenlendi. Benden neden bu kadar nefret ettiniz anlamıyorum. Hani o dönem çok fazla böyle kendimi ifade de edemiyordum. Yani nasıl desem şu anki konuştuğum gibi o insanlarla konuşacak cesaretim yoktu. Belki bir şarkıda ancak dile getirebilirdim isyanımı. Ama cidden anlamıyorum. O kişiler şu anda beni izliyorlarsa lütfen bana bir açıklayın. Neden böyle bir şey yaptınız? Yani bir radyo yayınına konuk oluyorum. Kendimi ifade etmek için bir araç orası. Ama siz benim kendimi ifade etmemi bile engellediniz. Hani gerçekten Allah'ınızdan bulun. Bir diğer şey ise gerçekten video çok uzun oldu. Bir gün tabii ben o sıra böyle başka işler de alıyorum. İşte radyo jingle'ları yapıyorum. İşte bir sürü şey yapıyorum. Bir gün şeyden bana bir e-mail geldi. Beyaz Show'dan. Diyorum ki ya Beyaz Show'dan bana e-mail geldi ve Beyaz Show onlar için jingle yapmamı istiyor falan. Bu arada hiç karşı değilim bu tarz işlere. Yani ninni de okuyabilirsiniz, jingle de yapabiliyorsunuz. Yani siz yetenekliyseniz söz yazmada diğer şeyleri de yapabilirsiniz. Yani böyle jingle'lar olur, başka şeyler olur ki bu sizin gerçekten gelişmenizi ve referans olarak sizin tanınmanızı sağlayacak şeyler. Bu tarz şeyleri de lütfen önyargılı olmayın diyorum ben. Bir jingle işi geldi Beyaz Show'dan. Nasıl heyecanlıyım ama böyle mailleri görmeniz lazım. İşte Gizem Hanım, işte biz jingle'ı çok beğendik. Ben jingle'ı yaptım, kaydettim. Stüdyoda bir efor sarf ettim. Hazırladım. İşte Gizem Hanım diyor, işte Zeval Hanım diyor. Zeval Hanım diyor işte biz sizi diyor işte kapıdan alacağız, işte arabamız şu falan filan. Ya diyorum hani değişiklik var. O dönemde Kass TV'deki işte o Almanya'dan gelen televizyon programcıları. Ben dedim ki o zamanlar tabii küçüğüm ama tam böyle popülerliğim böyle top noktada. İşte dislike saldırıları, radyo saldırıları falan. Hani böyle herkes haterlerim falan var ama hani seven de çok fazla insan. İnsanlar işte poster imzalıyorum, albüm satıyorum falan. Ben de bu Almanya'dan gelen televizyonculara sordum. Dedim ki hani bir araştırır mısınız hani bu Beyaz TV Beyaz Show olayı doğru mu? Çünkü hani bana böyle şeyler söylüyorlar ama ben bir işkileniyorum dedi ve biz o zaman tabii Kanal D'ydi. Kanal D ile iletişime geçti. Oradaki işte yetkili kişi dedi ki çok üzgünüz ama böyle bir şey yok. Sizi kandırmaya çalışmışlar. Gerçekten çok üzgünüm. Ben de şey yapıyorum yani kullanamaz mısınız jingle'ım böyle? O kadar üzülmüştüm ki çünkü çok güzel bir jingle'dı. Yani hiçbir yerde yayınlanmadı zaten o. Ama böyle şey zaten aradan birkaç sene geçti. Beyaz Show bitti falan. Hani işte bu da böyle bir anı. Bunu neden yaptınız bilmiyorum. Duygularımla çok oynandı benim. Müzik yapmaya başladıktan sonra ve iyi ki 3 sene ara vermişim diyorum. Çünkü resmen resetlendim. Çok güzel, daha güçlü geri döndüm. Bir diğer şey ise son olay artık. Ben il dışında da konserler veriyordum. İstanbul'da da partilere çıkıyordum. Ama İstanbul'da çıktığım partilerden herhangi bir ücret almıyordum. Zaten ücret aldığım tek konser Bilecik konseriydi. O da nasıl oldu? Şöyle söyleyeyim. Anlaştık. Ben o zaman Düzce'de öğrenciyim. O da arkadaşımla beraber bizim otobüs biletlerimizi aldılar ve biz Bilecik'e gittik. Orada organizatörle tanıştık. Şanışer ve Alef de vardı. Onlarla tanıştım. Çok mutlu oldum. Aynı kulisi paylaştım onlarla. Zaten biliyorsunuz çok başarılılar. Hala bir şeyler üretiyorlar. Çok sevdiğim MC arkadaşlarım. Oraya gittik falan. Ufacık bir konser alanı ama çok küçük, yani böyle bir bar deseniz bar değil, çardak deseniz çardak değil, böyle
bir yeşillik alanın ortasında bir yer. Katilin ucundan kuka gibi oynatanlar arka baktığında içinde fazla sizlerden cidden sormayan masada bakan yanında yok. Sormayanlar gözü bir partide veya fikri dair ben de hikmetim. Ben tabii şöyle sanıyorum, yani ben şarkımı söyleyeceğim. Çıkışta bana paramı verecekler. O kadar safım ki hiç bilmiyorum yani ve parada da anlaşmışız. Ben sahneye çıktım, şarkımı söyledim falan. Çıktım, organizatör yok. Adam kaçmış. Adam diyorum ama çocuk o da. O zamanlar organizasyonları kim yapıyordu? Onlar yapıyordu. Kimse yapmıyordu ki. Neyse, çocuk kaçmış, yok. Hiçbir yerde yok çocuk. Sahne alıyorum ki hani bir parada anlaşmışız, paramı alamıyorum. Neyse ben Şanişer'e gittim. Dedim ki ben dedim paramı almadım. Nasıl paranı almadın dedi hemen. Dedi ki öyle iş mi olur Gizem dedi. Önce paranı alacaksın sonra sahneye çıkacaksın. Ben nereden bileyim, hiç paralı sahneye çıkmamışım ya ama çaktırmıyorum da. Tamam mı? Diyorum ki ya işte ben güvendim, çocuk bana sonradan vereceğiz dedi. Bir de otobüs biletini falan almışlar ya. Hani güven veriyor bir şekilde çocuk sana. Biz o gün bilmediğimiz bir şehirde, Bilecik'te o çocuğun bir akrabasını mı ne bulduk? Bir şekilde nasıl buldular bilmiyorum. Akrabasını bulduk. İşte kadının restoranı mı ne vardı? Oraya gittik. Anlattım ben durumu. Dedim ki benim böyle böyle ben buraya konsere geldim Düzce'den ve bana paramı vermedi. Kadın da çıkarttı kasadan. Al kızım dedi param. Çok kusura bakma ben ona annesine babasına şikayet edeceğim falan filan dedi. Aldım öyle paramı ve döndüm. Gerçekten kandırıldım. Arkadaşlar çok uzun bir video oldu. Ben bunu editlerken çok zorlanacağım büyük ihtimalle. Neyse şu dilimin kemiği yok. Şu dilimin kemiği yok. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok dikkat edin. Umarım beni anlamışsınızdır. Yorumlarınız varsa, yanlış dile getirdiğim bir konu varsa aşağı yorum yapmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız, bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Videolar çok yakında olacak ve bir de akapella serisi yapmayı düşünüyorum eski şarkılarımdan. Sizi seviyorum. Hoşça kalın.